Değerli dostlar merhaba. Türkiye'de özellikle 2014'ten sonra hukukun ve anayasanın rafa kaldırıldığı bir dönemde dikta rejiminin egemen olduğu bir yerde hakim olmanın, hukuka bağlı bir hakim olmanın neler getirdiğini ve bu hakimin başına neler geldiğini 5 dakika içerisinde anlatmaya gayret edeceğim. Özellikle 17-25 Aralık sonrası iktidar suçüstü yakalanınca, büyük yolsuzlukları ortaya çıkınca yargıya egemen olmak için kendisine yakın kişilerle, özellikle derin devletle yargıda birlik koalisyonunu kurdu. Ve yargıda birlik platformuyla 2014 HSYK seçimlerine girdi. Bunların karşısında olan kişiler ise tek tek fişlendi. Yani yargıya bağımsız ve tarafsız olanlar. Ben de haliyle iktidarın yanında yer almadım. Bundan sonra kış ortasında sürgün yaşadım. O tarihte 11 yaşındaki oğlum büyük bir kaza geçirmişti. Üçüncü kattan düşmüştü. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyordu. Lojmanı derhal boşaltmamız istendi. Aksi takdirde 10 kat kira ödeyeceğimiz söylendi. Zonguldak'a gittim. 6 ay çocuklarımdan ayrı kaldım. Kızıma Fen Lisesi'nde yer bulamadım. Zonguldak'ta. 6 ay sonra çocuklarımı Zonguldak'a aldım. Nihayet yeni alışmaya çalışmışken bu defa Şubat 2016'da 1100 kilometre uzak Şanlıurfa'ya sürgün edildim. Birkaç tweet bahane edilerek. Şanlıurfa'ya gidip başladıktan 3 gün sonra da açığa alındım. Bu açığa alma gerekçesi bana bildirilmedi fakat iktidar medyasında yayımlandı. Ben valizimi toplayıp evime geri dönecekken bu sefer 10 polis tarafından evim basıldı. Saatlerce aramaya maruz bırakıldım. Yine gerekçe bir tweet ve sosyal medya paylaşımları. Oysa hakimler, savcılar kanunu gereği ağır cezalık suçüstü hali olmadan hakimin evi, üstü eşyası aranamaz ve konutuna girilemez. 3-4 ay boyunca bu hususlarla mücadele ederken bu defa 15 Temmuz uyduruk ve kumpas darbesi bahane edilerek 2746 hakim savcı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Henüz askerler bile gözaltına alınmadan. Polisler evime geldi. Güya darbeye teşebbüs ve hükümeti yıkmaya girişmekten dolayı Ankara savcısının talimatı varmış. 3 gün gözaltında kaldıktan sonra 20 Temmuz 2016'da tutuklanma, sıfır delil, hakime delilleri sorduk söyleyemedi. Nerede deliller deyince salonu kaçarak terk etti. 15 ay kadar tutuklu kaldım fakat bundan önce bir ay sonra hiçbir savunma alınmadan ve gerekçe belirtilmeden mesleğimizden ihraç edildik. Halbuki hakim, savcılar anayasanın teminatı altındadır. 65 yaşından önce görevlerinden alınamazlar. Somut ve ağır cezalık bir suç işledikleri sabit olmadığı takdirde. Fakat bizlerin sadece AKP'ye ve zorbalara biat etmediğimiz için sorgusuz, sualsız ihraç ettiler. İtirazlarımız da yine gerekçesiz olarak reddedildi. Cezaevinde haksız muamelelere ve ayrımcılığa tabi tutulduk. Sosyal aktivitelerden muaf tutulduk. Ağır cezalık suç işleyenler, adi suçlar bile bunlardan faydalanırken bizlere bu hak tanınmadı. Bakanlık talimatı gereği. Kendi yazdığım kitabım dahi cezaevine giremedi. Dua kitabı istedim. O bile reddedildi. 15 ay sonra 6 yıl içeri hapis cezası verilerek tahliye edildim. 6 yıl içeri hapis cezasının gerekçesi iktidarın desteklemediği Yarsava, Yargıçlar ve Savcılar, Demokrat Hakimler Derneği'ne üye olmak, arkadaşlarımla, kalem personelimle görüşmek gibi abuk subuk şeyler. Beni oy çokluğuyla tahliye eden hakimler 3 gün sonra sürgün edildi, yetkileri ellerinden alındı. Tahliye olduktan sonra çocuklarımın geçimini sağlamak için avukatlık yapayım dedim. 1998'de stajımı İstanbul Barosu'nda yapmıştım. Gidip müracaat ettim, reddettiler. Çünkü iktidarın kara listesindeydim.
Çocuklarımın geçimini bir arkadaşımın yanında uzak bir şehirde çalışarak sağlamak zorunda kaldım. Tahliye olmuştum fakat yine açık hava hapishanesindeydim. Ee, Yargılamaların aleyhe sonuçlanması, verilen haksız cezaların gittikçe onanıyor olması ve ülkede yargıya, yargının, demokrasinin tamamen yargı bağımsızlığının rafa kaldırıldığı bir ümit göremeyince de ülkemi terk etmek zorunda kaldım. 15 ay kadar mülteci kampında kaldım. Yani 50 yaşında e, yurt dışında hayatı sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Bu arada söylemeyi unuttum. 3 ayrı hukuk kitabının yazarıydım. Bunları dahi basmam yasaklandı. Yayın evi tehdit edildi. Şayet bu kitapları bastırırsanız yayın evinize el koyarız denildi. Yani bunların telif ücretiyle aileme bir katkı yapmam dahi engellendi. Kısacası iktidara muhalifseniz başınıza gelenler bunlar, bilmem 5 dakikaya sığdırabildim mi? Tüm bunlara rağmen huzurluyum ve pişman değilim çünkü hayat bir imtihan. Dünyanın elbette, dünyada kimse kalıcı değil. Herkes Allah'ın huzuruna gidecek ve yaptıklarından hesaba çekilecek. Teşekkür ederim.